Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere yavru bir köpeğin bir gününün özellikle dışarıya endeksli olan kısmının nasıl olması gerekli olduğu konusunda bilgi vermek istiyorum. Bir köpeğimiz varsa ve bu yavru bir köpekse biliyorsunuz tıpkı insan yavrusunda olduğu gibi daha fazla ilgiye ihtiyacı var demektir. Gün içerisinde bir yetişkin köpekten çok daha fazla ilgilenilmesi gerekli. Özellikle belli alışkanlıklarının ona kazandırılması, dış dünyanın ve tür dışı canlıların tanıtılması, türdeşleriyle sosyal ilişkiler kurabilmesi ve bazı öğretilerin kafasında mental olarak oturtulabilmesi için yavru köpekle sık ilgilenmek gerekiyor. Tabii ki bu sık ilgilenmenin de gün içerisinde belli zaman aralıklarına bölünmüş olması gerekiyor. Yavru bir köpek için tabii ki bu bahsettiğim aşı programları tamamlanmış, artık dışarıya çıkabilen, parklara gidebilen, sokakta gezebilen bir köpek için konuşuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde bulaşıcı ve ölümcül hastalıklar, özellikle parvoviral enterit ve distemper yani gençlik hastalığı ve kanlı ishal hastalığı oldukça yaygın. O yüzden aşı programları tamamlanmadan, immünizasyonu ve bağışıklığı oturmadan köpeğimizi tabii ki bu tip ortamlara çıkartmayacağız. Bahsettiğim immünizasyonu tamamlanmış olan köpekler. Sabahleyin kalktınız, tabii ki ilk iş bebek bir köpeğe sahip olduğunuz için, çocuk bir köpeğe sahip olduğunuz için ilk iş köpeğinizi hemen bir dışarıya çıkartacaksınız. Hemen sizinle birlikte bir gezinti programı ve dışarıya çıkarttığınız zaman ilk önce köpeğinizi mutlaka bir rahat pozisyonda bırakacaksınız. Eğer uzayabilen flexible aparatlar kullanıyorsanız, retractable aparatlar kullanıyorsanız açacaksınız. Köpek bir tuvalet ihtiyacını giderecek, koklanacak, o bölgedeki diğer köpeklerin bıraktığı mesajları bakacak. Aslında tıpkı bizim gibi, biz nasıl sabah kalktığımızda bir maillerimizi kontrol ediyoruz. İşte WhatsApp'a giriyoruz, Instagram'ımıza bakıyoruz, Facebook'a bakıyoruz. Aynı onun gibi arkadaşlarımızın yanımızda olup bize anlatması gerekmiyor. Biz telefonumuzdan onları kontrol edebiliyoruz. Köpekler için de burunlarıyla kontak ve komünikasyon oluşturabilen canlılar olduğu için bir rahat bırakacağız, koklanacak, ihtiyaçlarını giderecek. Diğer ihtiyaçlarını gidermiş köpeklerin bıraktıkları feromonları koklayarak onlar hakkında bilgi edinecek. Yani mailbox'ına bakacak. Ondan sonra tüm bunlar bittikten sonra köpeğimizi sabahleyin bazal metabolizmasını başlatmak hedefli olarak aynı bizim gibi, mesela bizler de sabah kalktığımız gibi sofraya oturmuyoruz. İlk önce tuvalete gidiyoruz. Ondan sonra birazcık bir yürüyüş yaparsak, açılırsak, bazal metabolizmamız bir harekete geçerse çok daha iyi hissediyoruz kendimizi ve ondan sonra kahvaltıya oturuyoruz. Aynı mantık köpek için de geçerli. Yavru köpek çıktı, koklandı, ihtiyaçlarını giderdi. Ondan sonra biraz oyun, biraz aktivasyon şekillendiriyoruz. Bebek köpek için özellikle işte at getir oyunları, sakla bul oyunları, bu tip oyunlarla, değişik oyuncaklarla, değişik oyuncakları tanıtıyoruz ona ve genellikle bunu konsantre olabileceği zaman dilimlerini organize ediyoruz. Çok fazla dış uyarıcıların bulunmadığı ortamlarda yapıyoruz bunu. Atıyoruz, değişik oyuncakları getirmesini sağlıyoruz, tanımasını sağlıyoruz. İnteraktif diyalog, oyuncağı getirdiği zaman diğer oyuncağın çıkartılması, ödüllendirme gibi hem mental olarak, yani interaktif, mutlaka sizin koordine ettiğiniz bir oyunu ya da birkaç oyunu kısa süreli, çünkü bebek köpek olduğu için dikkat çok kolay dağılacaktır ve uzun süreli konsantrasyon oluşmayacaktır. Bunları oynuyoruz. Bunları oynadıktan sonra kısa süreli, işte 5 dakika, 10 dakika her neyse, bunları oynadıktan sonra ne yapıyoruz? Köpeğimizle kısa bir mental algı çalışması yapıyoruz. Bu itaat bazında da olabilir. İsmine respond etmesi konusunda da olabilir. Yani çağırma, saklanma, bulunma gibi oyunlar olabilir. Küçük küçük kayışla itaat alışkanlıklarını gidermek hedefli antrenmanlar olabilir. Tabii ki yine konsantrasyonu yüksek tutabileceğimiz alanlarda çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalar esnasında da hafif ödüllendirmeler yaparak kahvaltı öncesi küçük bir aperatif sunmuş oluyoruz köpeğimize. Ve bundan sonra tekrar, yani bu itaat çalışmalarını yaptıktan sonra köpeğimize, ki bu itaat çalışmalarında hem hedefimiz köpeği mental olarak ileriye götürmek, hem komünikasyonumuzu ilerletmek köpekle, hem de sosyal yaşantı içerisinde öğrenmesi gerekli olan temel
komutları köpeğimize öğretmek. Sonrasında tekrar köpeğimizle küçük bir oyun oynayabiliriz veyahut da tekrar köpeğimizle bir serbest gezinti, yani rahatlayacağı şekilde bir gezinti programı yapıp ondan sonra eve dönüp köpeğimizin kalan kahvaltısını yapmasını sağlamak gibi bir program oluşturabiliriz. Daha sonraki çıkışımızda da özellikle sosyal ortam içerisinde, devinim içerisinde, şehir devinimi veyahut da bulunduğunuz mahallenin, sokağının devinimi içerisinde köpeğimizi değişkenlere veyahut da uyarıcılara alıştıracak ve nötr davranışlar geliştirmek üzere duyarsızlaştıracak bir takım çalışmalar yaparız. Başka köpeklerin varlığında sosyal algısını geliştirmek, yani bir başka köpeği gördüğü zaman da yürüyüşünüze eşlik etmeye devam etmesi, aşırı öforik, kontrolsüz hareketlerinin olmaması, trafik, bisiklet veyahut da araba gibi onun algılamasının zor olduğu ama günlük yaşantı içerisinde, şehir yaşantısı içerisinde nötr davranması gerekli olan şeylere karşı küçük küçük alıştırmalar, söylediğim gibi özellikle türdeşlerinin bulunduğu ortamlarda kayışla kontrollü olmasını sağlamak. Çünkü bizim sosyalizasyon dediğimiz şey sadece köpeklerin birbirleriyle oynaması değil, aynı zamanda birbirleriyle kontrol altındayken karşılaştıklarında öforik, kontrolsüz davranışları şekillendirmemeleri ve bu tip küçük küçük egzersizler yapacağız. Başka köpekler, büyük köpek, küçük köpek, yavru köpek, kayışlı köpek, başka birinin handle ettiği köpekle karşılaşmalarda neler yapması gerekli olduğu, size nasıl organize olması gerekli olduğu konularında küçük küçük antrenmanlar yapacağız. Sonra da ne yapacağız? Köpeğimizle birlikte şehir devinimi içerisinde pet friendly, köpek kabul eden ya da hayvansever kafeler veyahut da restoranlara ara ara giderek köpeğimizle birlikte hem insan deviniminin olduğu hem de ara ara başka köpeklerin gelip gittiği yerlerde düzgün bir şekilde köpeğinizin oturması, siz bir şeyler içerken ya da insanlarla sohbet ederken ya da sadece sakince dinlenirken köpeğinizin başka değişenler, özellikle türdeşlerinin de olduğu ortamlarda rahat rahat oturabilmesi, sizi zorlamadan ve buna alışması. Çünkü bizim hedefimiz ne? Köpeklerimizle birlikte günlük yaşantı içerisinde mümkün olduğunca ayrılmamak. Bir kafeye giderken de köpeğimizle birlikte gitmek. Nasıl arkadaşlarımızla birlikte kafeye gidiyorsak köpeğimizi de arkadaşımız olarak düşünüp onunla birlikte bir yerlere gidebilmeliyiz, rahatlıkla oturabilmeliyiz ve köpeğinizle gideceğiniz kafeleri önceden belirleyip söylediğim gibi pet friendly olan yerleri tercih ederek hem bu tip işletmelere destek olmak hedefli olarak haftada birkaç defa gidip köpeğinizle birlikte buralarda vakit geçirebilirsiniz ve bebeklikten itibaren, yani bebek köpeğe küçüklüğünden itibaren bu alışkanlıkları edindirmek hedefli kısa kısa ziyaretler yapmak, küçük bir kahve içip bir tost yiyip buradan kalkmak şeklinde köpeğinizi ilerleyen dönemlerdeki şehir yaşantısındaki devinimlere alıştırmak. Sonra tekrar eve döndüğünüz zaman köpeğinizle yine basit box eğitimleri, yani taşıma kabına karşı alışkanlık oluşturmak hedefli olarak box eğitimlerini organize etmek, yani köpeğinizin box'a girmesini korkusuzca, box'ın içerisinde stressiz bir şekilde durmayı öğrenmesi hedefli olarak, ki box eğitimi videomuzda bunu bulmanız mümkün. Küçük antrenmanlar yaparak köpeğin box alışkanlığını hiçbir zaman yitirmemesi. Biliyorsunuz box'lar hem araba seyahatleri esnasında hem koruyucu, güvenli olması açısından box'lara ihtiyacımız var ve box eğitimi mutlaka köpeklerin olması gerekiyor. Yarın bir gün de bir uçakla yolculuk yapmak istediğinizde biliyorsunuz uluslararası hava taşımacılığı ve ulusal hava taşımacılığında köpeğinizi uçağa bindirebilmeniz için mutlaka Voyager ya da box içerisinde olma zorunluluğu var. Küçüklükten itibaren bunu alıştırarak yarın bir gün olası bir transport durumu söz konusu olduğunda köpeğin korkusuzca box'ına girmesi, endişesiz bir şekilde yolculuk etmesi, box'ını hep safe olarak düşünmesi, güvenli bir yer olarak düşünmesi hedefli olarak küçükten itibaren küçük küçük antrenmanlar yapmak ve yavru bir köpeğiniz olduğu zaman bunları günlük olarak tekrarlamanız gerekiyor. Vaktiniz yoktur, kısa yaparsınız ama her gün bunları yapmanızda mutlaka fayda var. Günlük olarak bunları organize etmeniz gerekiyor. Köpeğin kafasına her şeyin kolaylıkla set olabilmesi için ve şunu unutmayın, ağaç yaş iken eğilir sözü sadece insanların eğitimi veya öğretileri üzerine değil, aynı olgu köpekler için de geçerli. O yüzden köpeğiniz aşı programı tamamlanıp dışarıya çıkabildiği andan itibaren bu öğretilerin ve
günlük yaşantı içerisinde, sosyal yaşantı içerisindeki algılarını kuvvetlendirmek hedefli olarak düzenli antrenmanı etmeniz gerekiyor. Bunların hepsi ileride minimum 10-15 yıl bir arada yaşayacağınız bir canlıyla uyumlu bir hayat için ve toplum içerisinde rahat ve sorunsuz bir şekilde hareket edebilmeniz için köpeğinize öğretmeniz gereken şeyler. Günlük rutin içerisinde mutlaka yavru köpeğinize bu konuda zaman ayırmalısınız. Zaman ayırmadığınız takdirde istenmeyen davranışlar ve birçok davranış probleminin ilerleyen dönemlerde başınıza bela olma olasılığı çok yüksektir. Köpeğinizden ayrılmak istemiyorsanız, problem yaşamak istemiyorsanız bebekliğinden itibaren köpeğinizle bu tip alıştırma, egzersiz ve antrenmanları yapmayı ihmal etmeyin.